Düşünsene, zeki bir insan çok iyi bir amaç uğruna gerçekten korkunç bir şey yapabilir mi? Elinde dünyayı değiştirebilecek, binlerce insanı hayatını kurtarabilecek bir vizyon var diyelim. Ama bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için ahlaki bir sınırı, o geri dönüşü olmayan kanlı çizgiyi geçmen gerekiyor. Bizi dinleyen sana soruyorum, kuralların ya da yasaların sadece sıradan insanlar için olduğunu hissettiğin o an, zihninde ne tür bir canavar uyanır? Ki senin gibi dünyayı ileri taşıyacak birinin bu kurallarla sınırlandırılamayacağına inandığın o kırılma anından bahsediyoruz. Dostoyevski, tarihin en sarsıcı metinlerinden birinde tam olarak bu soruyu soruyor bizi dinleyen dostum. Ardından o 700 sayfa boyunca bu sorunun bir insanı içeriden dışarıya nasıl yavaş yavaş hücre hücre yok ettiğini kayda geçiriyor. Yani bir fikir tek başına insanı öldürmez. Fakat bazen bir fikir insanı cinayete götüren o karanlık yolu bizzat inşa eder. Asıl trajedi de o yola girildiğinde başlar zaten. Bu kapsamlı edebi ve felsefi incelemede görevimiz de tam olarak edebiyat tarihinin en karanlık, en derin eserlerinden biri olan Suç ve Ceza'nın zihin haritasını çıkarmak. Önce Rodion Romanovich Raskolnikov'un St. Petersburg'un o boğucu sokaklarından Sibirya'nın dondurucu ıssızlığına uzanan hikayesini baştan sona bir masaya yatıracağız. Sonrasında da bu eylemin ardındaki mekanizmaları ve o inen baltanın felsefi ağırlığını konuşacağız. Neden hala kendi zihnimizin bir aynası olarak okuyoruz bu eseri, bunu açacağız biraz. O zaman hikayeyle başlayalım. O zihin haritasını çıkarabilmek için önce 1860'ların St. Petersburg'unu gözünün önüne getirmen lazım. Kesinlikle sadece tarihi bir mekan olarak değil ama karakterin zihnine dışarıdan fiziksel bir baskı yapan, devasa çürüyen bir organizma olarak hayal etmen gerekiyor o şehri. Rusya'da serfliğin kaldırıldığı, o batıdan gelen hiperrasyonel, faydacı felsefelerin toplumun geleneksel inançlarıyla şiddetle çarpıştığı çok sarsıntılı bir dönem bu. Yaz mevsiminin ortasındayız bir de. Şehir adeta nefes alamıyor yani. Kanallardan yükselen o ağır nemli sıcaklık, sokaklardaki çürümüşlük kokusu, meyhanelerden taşan sarhoşların çığlıkları falan. Her yönden insanın üzerine gelen ezici bir kalabalık var. Burada yoksulluk sadece cüzdanın boş olması durumu değil, her sabah uyandığında göğsüne oturan, insanlık onurunu kemiren bir hastalık adeta. Ve Raskolnikov tam da bu boğucu atmosferin merkezinde yaşıyor. Tavanı o kadar alçak ki uzun boylu birinin dik duramayacağı, duvar kağıtları dökülmüş sadece 5 metrekarelik bir çatı katı odası. Bir tabut adeta o oda. 23 yaşında olağanüstü zeki ama üniversiteyi, hukuk eğitimini bırakmak zorunda kalmış bir genç adam. Kirasını ödeyemediği için ev sahibisi kapıyı çaldığında nefesini tutup içeride yokmuş gibi karanlıkta bekliyor. Babasından kalan o son hatırayı, gümüş saati falan çoktan rehin vermiş, kıyafetleri paramparça, dışarıdan bakıldığında sokaklarda başı önde kendi kendine mırıldanarak dolaşan, yavaş yavaş deliren eski bir öğrenci görüyorsun sadece. Fakat asıl dehşet verici fırtına, onun o daracık odasında zihninin derinliklerinde kopuyor. O tabut gibi odada otururken kendisini dünyanın geri kalanından ayıran son derece tehlikeli, rasyonel bir teori inşa ediyor. Düşünsene, bugün bile etrafımızda sistemi hacklediğine inanan tipler yok mu? Kuralların sadece sıradan, vizyonsuz insanlar için geçerli olduğunu sanan figürler yani. Teknolojide, iş dünyasında veya politikada zekasına o kadar güvenen ve amacının o kadar yüce olduğuna inanan insanlar var ki geriye kalan herkesi sadece birer istatistik olarak görüyorlar. Raskolnikov'un yazdığı ve sonradan kendi zihnine bir pranga olacak o makale tam da bu modern kibrin kalbine iniyor işte. Makalesine göre insanlık biyolojik olarak ikiye ayrılıyor. Bir tarafta sıradan insanlar var. Kurallara uyan, statükoyu koruyan, tarihin akışına hiçbir katkısı olmayan o büyük yığınlar. Raskolnikov'un gözünde bunlar dünyayı dolduran basit malzemeler sadece. Diğer tarafta ise olağanüstü insanlar var. Napolyon gibi, Newton
Newton gibi yeni bir söz söyleyen, mevcut kanunları yıkan mimarlar. Ve buradaki mantık son derece acımasız çalışıyor. Bu olağanüstü insanların tüm insanlık için daha yüksek bir amaç uğruna ahlaki sınırları aşmaya, hatta kan dökmeye doğuştan hakkı vardır diyor teori. Napolyon binlerce insanı top ateşine tutup Avrupa'yı kan gölüne çevirdiğinde kimse onu adi bir katil olarak yargılamadı sonuçta. Aksine ona dahi dediler, heykellerini diktiler. Çünkü o dökülen kan, inşa edilen büyük geleceğin matematiksel bedeli olarak kabul ediliyor. Raskolnikov da o 5 metrekarelik karanlık odasında açlıktan midesi kazınırken kendisinin sıradan bir yığın olmadığına karar veriyor. İnsanlığa sunacak büyük fikirleri var çünkü. Ancak bu teorinin rasyonel doğası ondan korkunç bir kanıt talep ediyor. Olağanüstü olduğunu düşünmek yetmiyor yani. O çizgiyi geçebileceğini, ahlak denilen o yapay engeli aşabileceğini kanıtlaman gerekiyor. Bunun için de bir hedef seçmesi şart. Hedef de Alyona Ivanovna. Çaresiz, köşeye sıkışmış insanlardan fahiş faizler alarak kanını emen, yaşlı, acımasız bir tefeci kadın. Kendi üvey kız kardeşi Lizaveta'yı bile köle gibi çalıştıran birisi. Servetini bir sandıkta biriktirip topluma hiçbir faydası dokunmayan biri bu kadın. Raskolnikov zihnindeki o karanlık mahkemede onu bir insan olarak yargılamıyor artık. Onu bir bit, toplumsal bir parazit, ezilmesi gereken bir böcek olarak sınıflandırıyor. Kurduğu rasyonel denklem adeta bir hesap makinesinden çıkmış gibi kusursuz görünüyor kafasında. Bu yaşlı, zalim kadının zaten çok az ömrü kalmış diyor. Onun sandıktaki işe yaramaz serveti alınır, o parayla Raskolnikov eğitimini tamamlar ve gelecekte zekasıyla topluma devasa faydalar sağlar diye düşünüyor. Bir yanda zararlı, iğrenç bir bitin değersiz hayatı var. Diğer yanda o para sayesinde kurtarılacak yüzlerce hayat. Raskolnikov günlerce bu planı zihninde mükemmelleştiriyor işte. Kadının evde yalnız olduğu saatleri adım adım hesaplıyor. Baltayı paltosunun içine asmak için o görünmez ilmeği dikiyor falan. Bütün pürüzleri ortadan kaldıran, kusursuz, soğukkanlı bir mekanizma kuruyor kafasında. Kontrolün tamamen kendi rasyonel iradesinde olduğuna inanarak o boğucu Temmuz akşamı tefecinin kapısını çalıyor. Çünkü kağıt üzerinde her şey harika işliyor. Bir değersiz hayata karşılık binlerce kurtarılmış hayat. Ama hesap makinesini bırakıp eline o ağır baltayı aldığında, o kusursuz rasyonel denkleme gerçek ve sıcak kan sıçradığında neler oluyor? O akşam Raskolnikov baltayı kadının kafasına indirdiği an, günlerdir planladığı o Napolyon-vari soğukkanlılık saniyeler içinde un ufak oluyor zaten. İnsanlık dışı bir vahşetle kadını öldürüyor ama elleri titremeye, nefesi kesilmeye başlıyor. Boynundaki anahtarları alırken elleri kan içinde, zihni dehşet verici bir panik sarmalına giriyor adamın. Ve tam o esnada teoriyi temelden havaya uçuran o trajedi yaşanıyor. Tefecinin o saf, zararsız ve masum üvey kız kardeşi Lizaveta, hiç olmaması gereken bir saatte odaya giriveriyor. Açık kapıdan içeri adımını attığında ablasının kanlar içindeki cesedini görüyor. Çığlık bile atamıyor kadın, elindeki çamaşırlarla dona kalıyor. Raskolnikov, o büyük insanlık teorisini korumak, sadece kaçabilmek ve yakalanmamak için bu masum kadının da kafasına indirmek zorunda kalıyor baltayı. Büyük bir şans eseri kıl payı kurtulup sokağa çıkıyor. Çaldığı o eşyaları kullanmak şöyle dursun, rastgele bir avludaki taşın altına gömüyor. O taşın altına sadece çaldıklarını değil, aslında o koskocaman matematiksel teorisini de gömüyor. Teori sadece bir cinayet planı değildi çünkü. Duygunun, empati denen o insan biyolojisinin basit bir karar mekanizmasıyla silinebileceği varsayımına dayanıyordu. İnsan beyninin başka bir insanın kafatasını parçalamayı basit bir çıkarma işlemi olarak algılayabileceğini varsayacak kadar kibirliydi bu matematik. Lizaveta'nın ölümü bu rasyonalitenin iflası işte. Lizaveta bir parazit değildi. Sistemin ezilen, en savunmasız masum parçasıydı. Ve Raskolnikov'un yüksek bir amaca hizmet edeceğini sandığı o devrimci eylem birdenbire sıradan, kanlı bir çifte cinayete dönüşüveriyor. O kanlı baltayla o 5 metrekarelik tabuta geri döndüğünde yatağına yığılıyor. Devletin onu bulmasına aylar var belki ama zihni saniyeler içinde kendi cezasını infaz etmeye başlıyor. Fiziksel bir çöküş yaşanıyor. İnsan bedeni o entelektüel kibri reddediyor adeta.
Günlerce süren ağır bir ateşlenme, bilincin gidip gelmesi, kapıdaki her tıkırtıda kalbinin fırlayacak gibi atması. İnsanlığı kurtaracak o büyük projeler falan o saniyeden itibaren yok oluyor. Geriye damarlarında dolaşan zehirli bir korku ve zihninde yankılanan o baltanın sesi kalıyor sadece. Raskolnikov uykuya daldığında ise bilinçaltı ona çok daha sarsıcı bir şey sunuyor. Kendi zihninin derinliklerinden gelen bir rüya. Meşhur at rüyası. Ateşler içindeyken Raskolnikov kendini 7 yaşında babasıyla memleketindeki bir meyhanenin önünde buluyor rüyasında. Bir grup sarhoş köylü ağır bir arabaya yaşlı ve cılız bir atı koşmuş. Atın bu yükü çekmesi fiziksel olarak imkansız yani. Arabanın sahibi öfkeyle ve neşeyle bağırarak ata vurmaya başlıyor. Diğer sarhoşlar da katılıyor ona. Kalın sopalarla o hayvanı acımasızca gülerek vuruyorlar. Hayvanın gözleri dehşetle açılıyor ve yere yığılarak ölüyor. 7 yaşındaki Raskolnikov o kanlı başa sarılıp ağlıyor rüyasında. Bu rüya sadece bir travma yansıması değil ki. Raskolnikov'un teoriden, o zehirli rasyonellikten önceki saf hali bu. Zihniyetini bazı hayatların daha değersiz olduğuna inandırmadan önceki merhamet sahibi saf vicdanının çığlığı. O makale ne derse desin, bilinçaltı ona vahşetin rasyonel bir temele oturtulamayacağını haykırıyor. İçeride zihin böyle parçalanırken bunu hızlandıracak, Raskolnikov'un o devasa egosuna hedef alacak bir dış güç sahneye çıkıyor. Hikayeyi basit bir polisiyeden psikolojik savaşa dönüştüren adam soruşturma yargıcı dedektif Porfiri Petrovich. Dışarıdan baksan zararsız, sürekli terleyen, lafı inanılmaz uzatan aptal gibi görünen bir memur portresi çiziyor adam. Ama maskenin altında şeytani bir deha var. Masaya yumruğunu vurup sen öldürdün itiraf et diye klasik bir sorgu yapmıyor ki adama. Ortada fiziksel kanıt yok zaten. Tamamen farklı bir silah çekiyor. Kullandığı silah Raskolnikov'un kendi kibri ve zekası. Odasında çayı ikram ediyor, havadan sudan konuşuyor. Sonra lafı ustalıkla Raskolnikov'un o meşhur sıradan ve olağanüstü insanlar makalesine getiriyor. Makaleyi ne kadar beğendiğini, yazarının ne kadar dahi olması gerektiğini uzun uzun anlatıyor. İkisi aynı masada otururken havada inanılmaz bir gerilim var dinleyen dostum. Porfiri cinayeti onun işlediğini biliyor, Raskolnikov da Porfiri'nin bunu bildiğini biliyor. Ama kimse doğrudan bir suçlama yapmıyor. Porfiri sürekli gözlerinin içine bakarak makalendeki o Napolyon, sen misin acaba, imasını satır aralarında veriyor. Fiziksel kanıt aramak yerine katilin kendi entelektüel ağırlığının altında ezilmesini bekliyor adam. Raskolnikov'un güvendiği o keskin zekası sürekli kanatılan bir yaraya dönüşüyor elinde. Neyi biliyor, ne kadarını anladı paranoyasıyla deliliğin sınırına itiliyor. Bir yandan vicdanının o at rüyalarıyla, diğer yandan Porfiri'nin işkenceleriyle boğuşurken, karşısına çok daha ürkütücü canlı bir uyarı tabelası çıkıyor bu sefer. Arkady Ivanovich Svidrigaylov. Bu karakter Raskolnikov'un önündeki diğer ihtimali, o inandığı olağanüstü insan teorisi başarılı olursa ulaşacağı nihai durağı temsil ediyor aslında. Zengin, ahlaksız, şüpheli ölümlerle anılan bir toprak sahibi bu adam. Svidrigaylov'un vicdanı falan yok. Başkalarını sadece kendi arzuları için birer araç olarak görüyor. Toplum kurallarının onun için hiçbir bağlayıcılığı yok. Karanlık bir ayna tutuyor Raskolnikov'a. Raskolnikov'un olmak için cinayet işlediği adamın ta kendisi bu Svidrigaylov. Vicdanını susturmayı başarmış bir adam ama vicdanı öldürmenin sonucunun büyük bir devrim değil, dipsiz buz gibi bir boşluk olduğunu kanıtlıyor bize. Çünkü diğer insanları sadece birer bit veya nesne olarak görmeye başlarsan, dünyadaki tüm anlamı da yok edersin. Evren nesnelerle dolu devasa, ıssız bir çöle dönüşüyor. Svidrigaylov bu yüzden sürekli sıkılıyor. Hiçbir şeyden tat alamıyor. Bu yalıtılmışlık hali zihninde çatlaklar yaratıyor adamın. Vicdan azabından değil, o dehşet verici yalnızlıktan dolayı hayaletler görmeye başlıyor. Psikolojik izolasyonun zirvesi işte bu. Artık gidecek hiçbir yeri kalmadığını anladığında, o ucuz dondurucu otel odasında şakağına bir tabanca dayayıp tetiği çekiyor Svidrigaylov. O soğuk otel odasında patlayan tabanca, Raskolnikov'un teorisinin kaçınılmaz iflas ilanı. Gideceğin yol büyük bir gelecek değil, sadece bu dipsiz hiçlik diyor Raskolnikov için. Rasyonelitenin sunabileceği hiçbir kurtuluş kalmıyor burada. Kurtuluş sistemin tamamen dışından, tamamen mantıksız görünen bir yerden geliyor, Sonya Marmeladova.
Sonya'yı anlamak için dönemin Rusyasındaki sarı kart uygulamasını bilmek lazım. Alkolik babası Marmeladov aileyi sefalete sürüklemiş, Sonya da 18 yaşında ailesi açlıktan ölmesin diye bedenini satmak zorunda kalmış bir kız. Ve devlet bunu tescillemek için normal pasaportuna el koyup ona bir sarı kart veriyor. Sivil haklarını kaybediyorsun. Toplumun paryası oluyorsun bu kartla. Raskolnikov, toplumun en dibine itilmiş bu kızı gördüğünde onun nefret dolu katılaşmış biri olmasını beklerken, olağanüstü derecede kırılgan ama şefkat dolu biriyle karşılaşıyor. Raskolnikov'un dünyası zeka üzerine kuruluyken Sonya'nınki saf şefkat ve inanç üzerine kurulu. Raskolnikov o tükenmiş, paramparça haliyle Sonya'ya gidip İncil'den Lazarus'un hikayesini okumasını istiyor. Peki neden İsa'nın suyu şaraba çevirmesini falan değil de tam olarak Lazarus'u istiyor? Çünkü Lazarus 4 gündür ölü, bir mağarada çürümeye başlamış, etrafını ölüm kokusu sarmış. Raskolnikov da günlerdir o tabut gibi odasında kendi vicdanının karanlığında çürüyor. Kendi ruhunun çürümüşlüğünün o kadar farkında ki. İnansız bir katil, o toplumun dışladığı sarı kartlı kızdan ölmüş ve çürümüş birinin bile hayata geri dönebileceğinin kanıtını dinliyor orada. O an Raskolnikov'un içindeki kalın rasyonel zır çatır diyor işte. İtirafını devlete ya da Porfirye'ye değil, kendisini anlamasını umduğu tek kişiye, Sonya'ya yapıyor. Ben sadece bir bit öldürdüm Sonya diye rasyonalize etmeye çalışıyor hala. Sonya da onu felsefi bir argümanla çürütmeye çalışmıyor. Sen kimin yaşamaya hakkı olduğuna karar verecek bir tanrı mısın diyor sadece. Ondan tiksinmiyor, acısını kendi omuzlarına alıyor ve hemen şimdi o kavşağa çık, toprağı öp, ben bir katilim diye bağır diyor. Raskolnikov'un kibri direniyor buna ama zihnindeki cehennem o kadar dayanılmaz ki eninde sonunda o Petersburg kavşağına gidip toprağı öpüyor. Karakola gidip itiraf ediyor her şeyi. 8 yıl kürek cezası alıp Sibirya'nın dondurucu ucuna sürgün ediliyor. Ve Sonya, o sarı kartlı kız, gönüllü olarak peşinden o buz cehennemine gidiyor. Nehir kıyısında hala teorim doğruydu diyen kibirli Raskolnikov'un son direnci de orada kırılıyor. Sonya'nın dizlerine kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Teorinin tamamen yıkıldığı o an yepyeni bir ruhsal dirilişin başlangıcı oluyor. Roman burada tamamlanıyor ama Dostoyevski sadece polisiyeyi anlatıp kenara çekilmiyor bizi dinleyen dostum. Raskolnikov zeka ile özgürleşmek istemişti. Sistemi çözdüğünü sanıyordu. Peki neden o psikolojik kıyma makinesinden sağ çıkan tek kişi hiçbir teorisi olmayan o sarı kartlı Sonya oldu? Bu matematik neden çöktü? Çünkü entelektüel kapasite tek başına insanın ahlaki varlığını ayakta tutmaya yetmiyor. İnsan doğası senin diğer insanları bir denklemin içindeki harcanabilir nesneler olarak görmene biyolojik olarak izin vermiyor. Birini fonksiyon düzeyine indirgersen ruhunda devasa bir iç savaş başlatırsın. O ezici suçluluk duygusu Raskolnikov'un zayıflığı falan değil. Teorinin insanlık gerçekliğine aykırı olduğunun en büyük kanıtı. Sonya'nın sırrı da evreni açıklamaya çalışan büyük katı bir teorisinin olmaması. Mantıksal argümanlarla fethetmiyor dünyayı o. Başkasının acısını paylaşarak yükünü hafifletiyor. Zeka böler, sınıflandırır ve Raskolnikov'u odada delirtir. Sevgi ise olduğu gibi kabul eder ve ölü ruhu diriltir. Öyleyse kitabın adındaki o suç ve ceza kavramlarını çok daha derin bir yerden okumamız lazım bizim. Suç, o baltanın kadının kafasına inmesi değil, gerçek suç o çatı katında insanın kendi zekasına taparak kimin yaşamayı hak ettiğine karar verebilme kibrine kapılması. Suçun ta kendisi bu entelektüel izolasyon zaten. Ceza da 8 yıllık Sibirya sürgünü değil o halde. Asla değil. Gerçek ceza o aylar boyunca kendi zihninin içine hapsolmak, dış dünyayla bağın kopması, insanın kendi içinde ıssız bir adaya dönüşmesi. Raskolnikov kuralların üzerine çıkıp üst insan olacağını sandı ama penceresi bile olmayan bir zihin esaretine girdi. Ve bu esaret tarihi bir kurgu değil, Raskolnikov şu an aramızda dolaşıyor. Kesinlikle öyle. Bugün modern iş dünyasında, siyasette o zekasına aşık olmuş ben sistemin açıklarını görüyorum diyen herkesin içinde uyuyan bir Raskolnikov var. Amacına giden yolda başkalarını manipüle etmeyi, ezmeyi rasyonel bir gereklilik olarak görüyorlar. Kafalarındaki o steril teoriye gerçekliğin boyun eğmesini bekliyorlar. Ama Dostoyevski
İnsan psikolojisinin bu steril teorileri nasıl kustuğunu gösteriyor bize. Uçuruma giden ilk adım, masanda oturup insanları önemli olanlar ve parazitler diye ikiye ayırdığın o ilk andır. Cinayetin tohumunu ektiğin an orasıdır. Ve karanlıktan çıkış yolu, Raskolnikov'un sandığı gibi daha ikna edici filozofik argümanlar bulmakta yatmıyor. İyileşme çok daha insani bir yerden geliyor. Raskolnikov'un Sonya'da bulduğu o başkası tarafından görülme halinde yatıyor o umut. Sana hala bir insanmışsın gibi şefkatle bakmaktan vazgeçmeyen biriyle o bağı yeniden kurabilmekte. Çünkü vicdan üzerine ne kadar beton dökersen dök, susturulabilecek bir şey değil. Bastırdığını sandığın rüyadaki at bilinçaltında hep kırbaçlanıyor. Dostoyevski'nin bir polisiyeyi felsefi metne dönüştürmesinin ardındaki simya tam olarak bu işte. Suç ve ceza, o zehirli zihniyetin kendi ağırlığı altında nasıl çöktüğünün saniye saniye kaydedilmiş bir otopsisi. Kaynaklarımızın bu kapsamlı edebi ve felsefi incelemesinin sonuna gelirken bizi dinleyen sana seni o daracık odadan çıkaracak son bir soruyla veda etmek istiyorum. Baştan beri Porfiry'nin o şeytani zekasıyla Raskolnikov'u nasıl köşeye sıkıştırdığını konuştuk. Peki diyelim ki Porfirya gibi biri hiç olmasaydı, polis inanılmaz aptal olsaydı ve kimse ondan bir saniye bile şüphelenmeseydi. O çaldığı paralarla güvenle uzaklaşsaydı şehirden. Kendi yalnızlığının o yankı odasında, üzerinde hiçbir dış baskı olmadan, sadece kendi vicdanı onu eninde sonunda o kavşakta toprağa öpmeye sürükler miydi? Toplumun veya hukukun gözleri üzerimizde olmadan, vicdanımız tek başına bizi yargılayacak kadar güçlü bir yargıç mıdır sence? Zaman ayırıp bu derin zihinsel yolculukta bizimle olduğun için teşekkürler. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.